Hoş geldiniz. Arkadaşlar, ne yapacağız ya? Harikalar Diyarı'nda bugün sizlere bıldırcınlarımızı paylaşacağız. Bıldırcınlara muhteşem bir kışlık alan yaptık. Bu alanı da sizlerle paylaşmadık. Suçlu benim. Ama yine de onu sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel otlarla, samanlarla hazırladığımız alanda hayvanlarımız şu an yumurta verimini de düşürmüş olsalar da olsun. Hatta biraz da ölümler falan oldu. Onları da paylaşmadım. Niye biliyor musunuz? Çok mutlu olmadık çünkü. Bir de bıldırcınların ölmesi nadiren olur. Öldüğü zaman da biraz hızlı patır patır ölürler. Sonrasında düzelir. Şimdi sıkıntı yok. Ancak gidip bıldırcınların o kışlık alanına bakarken aynı zamanda da arkadaşlar yumurtalarını toplayalım. Son yumurtalar diye artık yılı bitirdik. Kış geldi. Bu kadar uzun süre yumurta salacaklarını hiç tahmin etmiyordum. Çünkü daha önceki sezonların hiçbirinde ben bıldırcınların bu kadar çok yumurta saldığını görmedim. Ya da bilmiyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. Gidip yumurtalarımızı toplayalım. Harikalar Diyarı'nın tadını çıkartalım. İnsan sevmediği bir hayvanı besleyemez. Beslemeye çalışırsa ona bir süre sonra madde olarak bakmaya başlar ki gelen masraflarla birlikte hayvanın sevgisinden çok giderinden ötürü kümesinden çıkartma kararını alır. İşte bunun için önce alacağınız kümesinizde besleyeceğiniz hayvanları lütfen arkadaşlar severek alın. Eğer hayvanları severseniz kafanızda proje oluşturabilirsiniz. Hayal kurarsınız. Onlar için elinizden geleni yaparsınız. Yem masrafları çok fazla. Bakın her videomda bu ara bunlardan bahsediyorum çünkü bu işi bırakan çok fazla kardeşimiz olmaya başladı. Arkadaşlar sabredin. Elinizden geleni yapın. Tamam, çok zor durumda olan kardeşlerimize pek diyecek bir şeyimiz yok. Ama elinizden geleni yapın, en son vazgeçin. Çünkü ülkemizin buna ihtiyacı var. Üretim yapmak zorundayız. Hayvancılığı bitiremeyiz arkadaşlar. Zaten istenilen şey de bu. Bu istenileni de kimseye vermeyelim. Hayvan üretimine, üretimciliğe devam edelim. Ülkemiz, vatanımız ve milletimiz için. Bu ülke hepimizin arkadaşlar. O yüzden lütfen var gücünüzle direnmeye çalışın. Son noktada artık. En son noktaya kadar direnelim. Allah'ın izniyle her şey çok güzel olacak. Ey mi torunum benim? Hadi başlıyoruz. Önce bıldırcınlarımızın yuvasına giriyoruz. Kışlık yuvalar artık hazır arkadaşlar. Şöyle kapıyı açıyorum. Bismillah. İçeri yavaşça atılmak istiyorum. Yumurtaları gördüm birkaç tane. Yumurta içinde bunu aldım. İçinde de bunun şu an eripat var. Eripat kokuyu ve nemi çekiyor biliyorsunuz. Lan kış geldi kardeş. Bakalım hele hayırlısı ne olacak. Yumurtaların olması dikkatimi çekmiyor değil. Bu kadar yumurta beklemiyorum. 3 tane yumurta var. Buhardan dediğimiz şurada sadece 3 tane gördüm. Gerisine de bakacağız. Kışlık ortamlarını hazırladık. Artık kışa hazır bıldırcınlarımız. Şöyle bakarsanız arkadaşlar tek yaptığımız şey sadece saman koymak. Bir tane de orada görüyorsunuz yuvamız var. O yuvayla birlikte artık güzel güzel bıldırcınlarımız kendini soğukta koruyabiliyor. Şurada küçük bir kütük var. Kütüğün üstüne az bir şey saman attık. Tam bir dam oldu onlar için. Bıldırcın kümesinde kayıplar yaşadım. Oldukça da fazla olur bizim için. Çünkü 3-5 tane birdenbire ölüm oldu. Çok şükür şimdilik bir ölüm görmüyorum ama inşallah tekrardan başlamaz bu ölümler. Temennimiz bundan yana. Artık böyle arkadaşlar. Şimdi etrafa bakmaya devam edelim. Birkaç bıldırcınımızı sevelim. Yumurtaları alalım. Bakalım bu hayvanlarımız ne zaman yumurtayı bırakacak diye de konuşalım. Ha? Siz ne zaman yumurta bırakacaksınız? Aslanım benim. Sen dişi misin oğlum? Kaçtı. Sende yumurta var altında. Hah. Siz ne zaman bırakacaksınız yumurtayı? Bak kış geldi uşağım. Salmayın, yumurta yapmayın. Diyecekler ki bu dadaş kafayı yemiş sanırsam. Millet yumurta olsun diye derlenirken bu adam yumurta yapmasınlar diye ümit edir. Değerli kardeşlerim. Aslında öyle demeyelim de ben yumurta yaptıkları zaman enerji yumurtaya harcıyor şu an bıldırcınlar. Hava da soğumaya başladı. Bıldırcınlar için aslında bu normal bir durum değil. Şu an yumurtayı bırakıp kendi enerjilerini harcamaları lazım. Bu enerjiyi. Ve bu kışı rahat atlatmaları için. Yaza kadar bekleriz. Yumurtaya vermeseler de olur. Biz bunların güzelliğiyle zaten mutlu oluyoruz. Onların duruşu ve asaleti yeter. Bu arada şunu da söyleyeyim. Tabi bıldırcın yumurtası isteyen arkadaşlar oluyor. Hem kuluçka makinesinden çıkartmak için farklı bıldırcın yumurtalar aramak istiyorsanız kuluçkalık bıldırcın yumurtamız da web sitemizde mevcut. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi kümesim.com adresine girerek çeşitli bıldırcın yumurtaları da oradan temin edebilirsiniz. Gönder. Bu dipte de bir tane yumurta var. Buldum.
Buldum kardeş. Her yumurta beni mutlu ediyor. Her yumurta içimdeki böyle refahı arttırıyor arkadaş. Şu otların altında belki de birçok yumurta olabilir. Çünkü buralara girip çıkıyorlar. Ancak hiç rahatsız edesim yok arkadaşlar. Hiç rahatsız edesim yok. Şimdi oraları delmiştirler. Kendilerine oyun alanları oluşturmuşturlar. Şuradan bile böyle bir goyuk var. Görüyorsunuz. Dersin köprü yapmışlar. Burayı onların oyun alanını bozmak bana yakışmaz. O yüzden şöyle bu tarafa doğru gidelim. Bıldırcınlarımıza yakinen bakalım mı? Ürkütmeden ama. Şimdi burada jumbolar var, Kıbrıslar var. Çok güzel bıldırcınlarımız var. Beyazı var, beyaz olmayanı var. Açık renklisi var, kreması var. Canlarım benim. Çok tatlısınız ama siz. Baksanıza. Ne kadar huzurlu hayvanlar değil mi? Kendi aralarında sürekli konuşurlar. Mırıl mırıl mırıldanırlar arkadaşlar. Şuradaki hayvanlara baksanıza, muhteşemler. Hay maşallah size. Canlarım benim. Şimdi bıldırcın bakarken insanların en çok sorduğu şey. Abi bıldırcınlara bakmak için nasıl bir ortam gerekli? Bıldırcın öyle bir hayvan ki küçücük bir kafeste de bakabilirsiniz. Koskoca bir kafeste de. Balkon, ambar, dam, çatı, hiçbir yer fark etmeksizin bıldırcına bakabilirsiniz. Tavukla yaşar, güvercinle yaşarlar. Hiçbir şekilde kimseye bulaşmazlar, kendi hallerinde hayvanlardır. Onları evde beslerken çocuklarınızdan birazcık korumanız gerekse de nedeni ise şu: hayvanları küçük görüyorsunuz, hayvanları ezip büzebilir hayvanları çocuklar, dikkat edin. Sıkarlarsa hayvanlara zarar verirler. Küçücük hayvanlar, küçücük kemikleri var bu hayvanlara. Bir sıkım canları var, o yüzden lütfen çocuklara verirken dikkat edin, çocuklarınızı kontrol edin ve öğretin. Hayvan nasıl sevilir mesleğini bilsin çocuklar arkadaşlar. Ben buna çok kızıyorum bazen. Size bir ey kızacağım, tamam mı? Ey kızacağım ama arkadaşlar. Sonra da demeyeceğiz siz dadaş niye kızdı. Değerli kardeşlerim, kümesimizde yıllardır böyle gelen giden ziyaretçilerimiz oluyor. Bu ziyaretçilerin içerisinde çocukları görüyorum. Demin sizlere dedim ya, çocuklarınıza hayvan sevgisini öğretin. Öyle bir hayvan sevgisi yok. Hayvana vurmak, onu kovalamak veya da onu rahatsız etmek kapsamında bir hayvan sevgisi yok. Çocuğun aklı kesmiyor diye bir şey de yok. Çocuk nasıl yetiştirilirse öyle davranışlar sergiler. O yüzden çocuklar ailelerin fertleridir. Babanın, ananın fertleridir. Ve babayı, anneyi yansıtan en önemli faktörlerdir. Anne ve babanın karakterini çocuklarına bakarak çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. Çocukların davranışlarından babanın ve annenin evin içerisinde bulunan o karakteri çok net çıkartabilirsiniz. Yani bir insanı tanımak istiyorsanız, uşakları varsa onları inceleyin. Bu da size dadaştan bir tüyo olsun. Değerli kardeşlerim, şunu diyeceğim. Yanlıştan dönmek kolaydır. Çocuklarınızı hayvan sevgisinin vurarak değil, severek, hayvanları ürküterek veya da onları rahatsız ederek değil, onları rahatsız etmeden onları da birer canlı olarak görmeleri için teşvik edin. Yani bir kedi uyurken dokunmamayı, bir köpek yemek yerken dokunmamayı, bir tavuk veya da kuş fark etmez gezerken, refah içerisinde dolaşırken onları huzursuz etmemeyi öğretin. Bunu da burada diyeyim. Niye dedim? Gelasine dedim. Canınızı yerim. Bunu yapmak çok zor değil. Çocuklara hayvanları öğretmek çok zor değil. Başlarda öyle şeyler olabilir. Tabi hayvanlara vuran, kaçan, tehmüc atan neyse bir şeyler gördüm ben zamanında. Bunlar çocuklara öğretilebilir. Bunu yapar, sonrasında ebeveyn bunu eğitir. Ama bazı ebeveynler umurunda değil. Yani hayvana bir çocuk tekme attığı zaman sadece oğlum yapma deyip geçiştirebiliyorlar. Bu durum aslında benim için çok çok abez bir durum. Bu durumda çocuğa sizin eğitim vermeniz lazım. Bir hayvan tekme atılacak bir ürün veya da bir madde değil. Çocuk kendini öyle hayvanlarla ele pekiştirirse büyüdüğü zaman o kadar iyi bir hayvansever olamaz. O yüzden bunlara lütfen dikkat edin. Buradan da bana kızmayın. Ben gördüğümü söylerim. Arkadaşlar, çiftliğimizi, bıldırcın kafesimizi kış için gayet iyi hazırladığımızı düşünüyorum ben. Güzel bir kafes ortamı oldu. Böyle bir ortam kurabilirsiniz siz kendinizce. Sizlere de bir görüntü olsun istedim. Yumurtaları da topladık ama öyle çok da net bir şey olmadı yani, yapamadım açıkçası. Şöyle bu tarafa doğru gidin çocuklar, hadi koşun koşun. Koş. Abi kış aylarında ne yediriyorsun diye soruyorsanız bıldırcınlarımıza. Kış aylarında yedirdiğim yem çok belli arkadaşlar. Tavuklar ne yerse onlar da onu yiyor. Genelde toz yem yediriyorum. Kışın çünkü enerjiye daha çok ihtiyaçları var. Ve besin değerlerini hızlı almaları lazım.
Tavuklarımız palet yemlerden daha az tüketirler ve enerjiyi daha az harcarlar. Sindirim sistemleri biraz enerjiyi fazla harcar. Ama toz yem yedirirseniz toz yemi sindirim sistemleri çok hızlı bir şekilde enzimleyeceği için enerjiyi çok fazla harcamazlar ve gelişimleri daha hızlı olur. Yani kış sezonlarında toz yem yedirmenizi, yaz sezonlarında da palet yem yedirmenizi önerebilirim. Veya da mevsimsel olarak düşünmeyelim bunu. Hayvanlarınızın durumuna göre yem değişiklikleri yapın. Toz yem yedirdiğiniz zaman şunun bilincinde olun. Toz yem yedirirseniz hayvanlar daha hızlı emzimler, daha çok yem tüketimi olur. Ancak hayvanların gelişimi ve sağlık problemleri de ona göre gelişir. Ancak palet yem yedirdiğiniz zaman bu oran biraz daha düşmektedir. Bunun gibi bu iki bilgiyi bilmeniz yeterli sizin için arkadaşlar. Ve buna göre de kendiniz hareket edebilirsiniz. Artık tercihler size ait. Bu kadar basit. Bıldırcıncıklarım. Bıldırcınlara kışlık yer hazırlamak zor değil. Erzurum'un soğuğunda bu bıldırcınlar üşümüyor. Bütün kışı burada geçiriyorlar. Etrafları sadece laylonlarla çevrili. Sadece altlarına birkaç böyle saman falan atıyoruz. Kendilerince oyun alanı oluşturuyoruz onlara. Bu oyun alanlarında kendi kentlerinde zaten günü geçirebiliyorlar. Bu geçirdikleri gün kapsamında da ilerleyen günlerde artık yaza doğru hayvanlar kendilerini bayağı bir geliştirdikten ve kapsadıktan sonra, benimsedikten sonra da yumurtaya çıkacaktırlar. Genelde Nisan ayından sonra yumurtaya başlarlar. Dışarıda besliyorsanız eğer. Onu da öyle söylüyorum. İçerideki hayvanlarımızda da herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Maşallah bakın hepsi birbirinden tatlı ve güzeller. Diyeceklerim bu kadardı. Harikalar Diyarı olarak bıldırcınlarımızın kışlık ünitelerini hazırladık. Kışın artık onlar rahatça geçirebilecekler. Bıldırcın üşür mü diye sormayın, bıldırcınlar kesinlikle üşümezler. Yani şu kışlık alanlar oluşturmasam dahi, otu taşı toprağa koymasak dahi, o kutuyu oraya yerleştirmesek bile bu bıldırcınların hiçbiri üşümeyecektir arkadaşlar. Bütün kışı burada, hatta kendi aralarında kumat olmadan bile hepsi tek başına da geçirebiliyorlar. Vücut yapıları, tüy yapıları kuşların hepsinde aynıdır. Kalorifer sistemi vardır. Tüyler kabarır, tüyler arasında soğuk hava dolaşarak ısınır ve bu ısınan havada bütün vücutun arasında, tüylerin arasında sürekli devir daim yaparak aynı kalorifer sistemleri gibi vücudu ısıtır. O yüzden merak etmeyin, kuşlar kolay kolay üşümez. Öt kızım öt. Aslanlarım benim ötün. Yumurtalarımızı aldık. Bıldırcınlar hakkında hafiften sohbetler ettik. Bıldırcınları gösterdim. Size bir kızdım arkadaşlar. Güzel kızdım. Şimdi ise artık videomuzu bitirebiliriz. Çok değerli kardeşlerim, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Elimden gelen bu kadar. Bunları yapmaya çalışıyorum. Bıldırcınları merak ettiniz, hemen videosunu çektim. Yeni videolar kaçırmamak için lütfen like atıp yorum düşmeyi unutmayın. Bildirimleri açın. Çok fazla arkadaşlarımız bildirimleri açmadığı için video attığım zaman haberdar olamıyorlar. Haberdar olun ki videoları kaçırmayın, bilgileri edinin, hayvan sevginizi pekiştirin. Güzel, inşallah daha güzel hayvanlar sizin olsun. Hoşça kalın, bay bay.